Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada, bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Her açılımda şifa enerjisini artırabilmek adına hissetlemesi yapıyoruz. Kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım için niyet olarak yapıyorum. Bu videoyu beğenip yorumlara evet yazarak enerjiyi de mühürleyebilirsiniz. Bugünkü his yüklememiz, blokajlarınızı fark edip iyileştirmeye izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Hayatınızın her bir alanı, her bir hücrenize ve 4 inanç seviyenizin her birine niyet aldığınız andan itibaren yüklemesi yapılacak. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, kartlar hazır. Bütün hain olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi ve üçüncü kişilerin arasında şu an neler oluyor? Abonos kartı, dağ, liman ve tılsımısı. Şimdi şu an enerjisinde çok ciddi, sıkıntılı süreçte olduklarını söyleyebiliriz aklınızdaki kişiyle üçüncü kişilerin arasında. Derin üzüntü ve sıkıntı yaşadıkları bir süreçteler. Özellikle burada tılsımısı çözülemeyen sorunların çözülmesinden bahseder bize. Bu istekten bahseder. Şu an aralarında maddi olarak bir süreç olabilir. Bazı şeyleri çözmeye çalışıyor olabilirler. Bağlılıkla, bağımlılıkla ilgili sıkıntıları var. Yani burada bir partner durumu için izliyorsanız eğer, burada bağlı olmayan bir taraf var. İki taraftan biri bu ilişkiye bağlı değil. Diğer taraftan aile ya da iş hayatıyla ilgili izliyorsanız da burada kalpten o işe ya da aileye karşı bir bağlılığın olmadığını söyleyebilirim. Burada biraz sadakatle ilgili ya da işte bağlılık, köklenme ile ilgili bir sıkıntı durumun olduğunu söyleyebiliriz. Çok ciddi burada zorlukların olduğu ve ama buradaki zorluğu şöyle söyleyebilirim. Burada çözülmesini bekledikleri bir işte ticari durum olabilir, parasal bir durum olabilir. Bunu çözmek istiyorlar. Duygusal olarak bir bağ yok ama bu sorunun da çözülmesiyle ilgili çok ciddi engeller var. Ve bu durum onların hayatında çok ciddi bir yorucu durum ortaya çıkarıyor. Aktif enerji, sorunların, engellerin olduğu ve çözülmesi gereken ciddi durumların olduğunu söyleyebiliriz. Neden bunu yaşıyorlar dediğimizde, egosal bazı durumların içerisinde kalmışlar diyebiliriz. Bahaneler üretiliyor. Korkular ön planda. Aslında çözülebilecek bir durumun içerisindeler. Dengeye gelip birçok şeyi çözebilirler aslında ama buradaki korkularla beraber, bilinçaltındaki korkularla beraber bu durumu çözmek için aslında çabalanan bir enerji yok. Yani burada işte yapamıyorum, çözemiyorum çünkü şundan bundan dolayı denilen bir bahane üretme durumu var. Bu taraflardan biri de olabilir. İşte mesela partner durumudur. Aralarında maddi bir durum vardır. Bunun çözülmesini bekliyorlardır. Ama taraflardan biri bunun çözülmemesi için çabalıyordur, bahane üretiyordur. İşte şu an yapamıyorum şundan dolayı, bundan dolayı da bir durumun içerisinde olabilirler. Egosal bir durum yaşıyor olabilirler ve taraflardan biri ciddi bir pişmanlık enerjisinde olduğunu söyleyebilirim. Köklerle ilgili sıkıntılı bir durum olabilir. Aileler dahil oluyor olabilir. Baba figürü dahil oluyor olabilir bu durumun içerisinde. Ancak burada yakın geçmişte bazı şeyler yavaş yavaş ortaya çıkmış diyebiliriz. Bazı şeylerin ortaya çıkması korku enerjisini daha da çok ortaya çıkarmış. Yani gerçeğe çıkan şeylerle beraber bir pişmanlık durumu oluşmuş diyebiliriz. Denge kartıyla beraber artık yavaş yavaş denge gelme, uyum sağlayabilme isteği içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Burada birazcık da böyle şey de vardır. Nasıl söyleyelim? Dünyaya karşı bakışını, hayata karşı bakışını değiştirmekten de bahseder. Bize duygusal durum ve bilinçaltının karmaşasından da bahseder. Bunun dengeye gelme isteğinden de bahseder. Daha çok burada hani özetleyecek olursak
Bunun sebebine taraflardan biri yaptığı bir hatanın ortaya çıkmasından dolayı ciddi bir pişmanlık enerjisinde ve bu pişmanlıkla beraber durumu toparlamak istiyor, bahaneler üretiyor. Çünkü korkuları çok çok fazla, dengeye gelmekte zorluk çekiyor bu açıdan. Bu yüzden de aslında sorunun çözülmesini istiyor mu? Taraflardan biri sorunun çözülmesini istemiyor. Ve bunun için bahaneler üretiyor. Aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı amacı ne? Oh. Şöyle söyleyebilirim. Çok ciddi bir sıkıntılı durumun içerisinde olduklarını söyleyebilirim. Kılıç şövalyesi kavgadan, soğumadan, işte sert durumlardan, rekabetten bahseder bize. Şimdi Zümrüt kartıyla beraber, Zümrüt kartı sıkıntıların bitmesinden de bahseder, değerli bir durumdan da bahseder. Maddi olarak bir değerli bir durum olabilir dediğim gibi aralarında ve bu durum onların ilişkisini çok ciddi şekilde aralarındaki durumu etkiliyor diyebiliriz. Ciddi bir savaşma durumu var açıkçası. Yani bu kart acımasızca savaşmaktan bahseder. Şimdi bu noktada düşüncesi bazı şeyleri kabul edip karşısındaki kişinin işte yaralayıcı biri olduğunu, kötü biri, yani kötü demeyelim ama işte kırıcı olabileceğini ya da arkadan işler çevirebileceğini, negatife hizmet edebilecek yapıda biri olduğunun farkında olan bir aklınızdaki kişi var. Ve bu durum aslında bakarsanız kabullenmiş. Ve burada ama kabullenmeyle beraber kabullenip geriye çekilme durumu yok. Burada kabullenerek artık savaşma, mücadele etme durumuna geçmiş ve burada daha çok şunu hissettirdi. Hani ben burayı halletmek için, bu durumu düzeltebilmek için her şeyi yapabilirim. Artık kim ne zarar görecekse görsün dediği bir durumun içinde. Üçüncü kişinin aklınızdaki kişiye karşı amacı ne? Şimdi aslına bakarsanız burada o da savaşma enerjisinde rakip olarak gördüğü kişilerle ilgili aklınızdaki kişi için de savaşacak olabilir ya da karşınızdaki aklınızdaki kişiyi de karşısına rakip olarak da görüyor olabilir. Savaşıp bu savaşı kazanabileceğini de düşünüyor olabilir. Şimdi bazı çözümler sunuluyor olabilir aklınızdaki kişinin, yani üçüncü kişinin karşısında aklınızdaki kişiyle ilgili ama bunları gören enerjilerde değil, ciddi bir karamsar enerjide daha çok böyle negatife doğru acı çekme durumu var. Şimdi Sunit'le beraber şöyle söyleyebilirim. Sunit böyle çok dengesiz bir enerjiden bahseder, bencil bir enerjiden bahseder. Çok sahiplenici bir enerjidir aslına bakarsanız. Burada karşısında aklınızdaki kişiyi bu şekilde görüyor. Yani ne kadar dengesiz olsa da, ne kadar sıkıntılı biri gibi görse de aklınızdaki kişiyi, üçüncü kişi, onun o sahiplenme durumunu çok ciddi şekilde seviyor ya da destekliyor diyebiliriz. Ve bu noktada artık burada özellikle üçüncü kişi durumu için baktığımız için, üçüncü kişi durumları için baktığımız için mesela aklınızdaki kişinin hayatındaki kişilere rakip olarak görüyor olabilir. Burada bu durumu karşısında rakipleri olduğunu ve bu durumun üstesinden gelebileceğini, gelmesi gerektiğini düşünen, bunun için savaşmayı isteyen enerjilerde olabilir. Şimdi kupa dörtlüsü biraz kıskançlık ve kızgınlıktan da bahseder bize. Şimdi karşı tarafa karşı çok ciddi, yani aklınızdaki kişiye karşı bir kızgınlığı ve kıskançlık durumu olabilir. Kendini çok acınası hallere düşürdüğünü de düşünüyor olabilir bu kişi. Ama burada yani ben vazgeçmem, benim hani kaderimdir diyebiliriz. İşte benim için en değerli şeylerden biridir diyebiliriz. Ben onunla barışmayı istiyorum diyor diyebiliriz. Yani burada bırakmayıp çabalama isteği içerisinde diyebiliriz. Şimdi duygusal olarak ortak enerjileri ne? Evet, aslına bakarsanız iki tarafın da enerjisi çok farklı diyebilirim. Neden? Şimdi şöyle hemen gösterelim. Bir tarafta kavuşma isteği var. Korkularla beraber kavuşma isteği var. Duyguları biraz böyle uyuşturma isteği var bir tarafın. Diğer tarafında artık yaşanılan sıkıntıları ortadan kaldırma isteği var. Yani artık net adımlarla şimdi eşten kaynaklanan sorunlardan bahseder Kılıç Prensi. Süpürge de ailedeki kavgadan ve gürültüden bahseder. Burada daha çok şöyle hissettim. Bir taraf aradaki bu sıkıntılardan arınmak, kurtulmak istiyor. Diğer tarafta yaşanılan sıkıntılı durumların farkında, korku ve tedirginlik içerisinde ama bir şans olduğunu da düşünüyor ve kavuşma isteği içerisinde diyebiliriz. Yani burada aslında bakarsanız iki tarafında böyle şeyleri çatışıyor, duyguları çatışıyor diyebiliriz. Bir taraf negatif
negatifdeyken diğer taraf pozitifte devam edebileceğini düşünüyor bu durumların. Kılıç Prensi bize ağır eleştiri duymaktan da, ağır eleştirilerin olmasından da da bahseder. Huzursuzluktan da bahseder. Ortak enerjileri böyle. Aklınızdaki kişiyle sizin ilişkiniz hangi enerjilerde? Evet. Ciddi bir fırtınalı süreçten geçtiğinizi söyleyebiliriz. Kavga gürültü olmasa da yorulduğunuz bir sürecin içerisindesiniz. Hüzün enerjisi, kalp kırıklığı çok yüksek olarak geliyor ama baktığımızda tutku enerjisi çok yüksek. Tutkunun ve şefkatin olduğu bir durumun içerisindesiniz. Belki şefkati siz hissetmiyorsunuz, belki karşı taraf hissetmiyor ama genele baktığımızda gösterilmese de bir tarafın ciddi bir şefkat enerjisi var ama tutku genel olarak aktif enerji. Yaşanılan durumdan ikiniz de memnun ve mutlu değilsiniz tabii ki de. Değnek şövalyesi olarak geliyor ortak enerji. Değnek şövalyesi arzuyla hızlanan ilişkilerden, sabırsızlıktan ve fırtınalı dönemlerden bahseder. Burada daha çok iki tarafın da artık o fırtınadan çıkmak istediği, istedikleri o tutkulu, mutlu oldukları, o şefkatli ilişkinin içerisinde olmak için sabırsızlandıklarını söyleyebiliriz. Ortak enerji böyle geliyor ama hala o sıkıntılı sürecin devam ettiğini de söylüyor bize. Güzel geldi ama. Şimdi yakın gelecekte üçüncü kişi durumu ne olur? Ciddi şekilde acı çekme durumu devam edecek diyebiliriz. Şimdi burada can acısının devam ettiği, üçlü durumun bir süre daha devam edeceği bir sürecin olacağını söyleyebilirim. Şimdi taraflardan biri tagral, narsist enerjilerde geliyor. Direkt narsist olmasa da çok bencil, kendi çıkarlarını düşünen enerjilerde ve birazcık böyle kaybetme korkusu, değersizlik korkusunun çok çok üst seviyede olduğu biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum biraz tarafları yoracak, enerjiler ortaya çıkaracak. Ama şöyle, aslında bu durumun içerisinde olunmak istenmese de partner için dinliyorsanız bu bir evlilik olabilir. Evliliğe doğru giden bir ilişki olabilir. Burada ne kadar mutlu olunmasa da bazen mevcut bir evliliğin bitmesi, gündem olması, bazen evlilikle ilgili planların yarıda kalmasını anlatıyor olabilir. Ama genele baktığımızda utanç duyulan, çok da istenilmeyen bazı durumların içerisinde kalmaya devam edilecek diyebiliriz. Kıskançlık çok fazla olacak çünkü bu üçlü durum devam edecek. Bu üçlü durumdan kastım şöyle, ilişkiye devam etmeseniz bile, yani karşı tarafla olmaya devam etse bile aklınızdaki kişi kalbinde siz olacağınız için bu kişinin o kıskançlıkları, işte yanlış davranışları çok çok ön planda olacak. Bu açılımda Tagral'ı ben aklınızdaki kişi gibi hissetmedim. Daha çok karşı taraf olarak hissediyorum. Aklınızdaki kişinin daha çok üzüldüğü ve sıkıntılı olduğu bir sürecin içerisinde, en azından şu anki enerjilerde böyle geliyor. Sistem size bu durumla ilgili, bu ilişkiyle ilgili, bu üçlü durumla ilgili ne söyler? Beklemek kartı geldi. Düz geldiği için davet mesajını veriyor size ve sistem size diyor ki işler hız kaybettiğinde, durduğunda veya kendinizi sıkışıp kalmış gibi hissettiğinizde bu sembol sürekli bir şeylerle meşgul olmanın sizi gitmek istediğiniz yere götürmeyeceğini hatırlatmak için ortaya çıkar. Belki de daha fazla bilgi toplamanın ya da evren bir sonraki hamlesini yapana kadar beklemenin zamanı geldi. Ne olursa olsun bu an sizin lehinizde oluşturulmuş güzel bir hediye. Bu anın keyfini çıkarın. Bırakın evren bütünün hayrına bütün parçaları bir araya getirsin. Gidin, eğlenin, kendinize şarj edin ve ağır giden neyse ona odaklanın. Hayat düşündüğünüzden daha hızlı bir şekilde sizle ilgilenecek. Burada daha çok şu an enerjisinde kendini unutup ne olacak, nasıl olacak, ne olacak, nasıl olacak diye düşünen arkadaşlarım için geldi. Bu hayattaki tek sahip olduğumuz şey şu an aslında. Bunun dışında hiçbir şeye sahip değiliz. Lütfen bunu unutmayın. Şu an enerjisinde kendinize odaklandığınız, güzel enerjileri arttırdığınız bir gün olsun, bir ömür olsun. Daha çok böyle ne olacaktansa
şu andan keyif almaya odaklandığınız bir durumun içerisinde olun. Aynı zamanda burada hani diyor ya, hızlı gitmeyen şeyine, yavaş olan şeyine, buna odaklanın. Bu noktada da şuna odaklanmanızı tavsiye ederim. Artık her üçlü açımda bunu söyleyeceğim. Bir kişiye bile yeni denk geliyorsa duymuş olsa, o bile benim için çok çok önemli. Neden üçlü bir ilişkinin içerisinde olduğunuzu anlamaya çalıştığınız bir süreç olsun. Üçlü bir ilişkinin içerisinde olmak, gerçek bir ilişki istememekten olabilir, aile kavramı ile ilgili korkulardan olabilir, korkular, güvenle ilgili durumlar olabilir, kendinize karşı yaptığınız, görmezden geldiğiniz ihanetler olabilir, kendinizi arka plana atmak olabilir. Bu tür duyguların hangisinden kaynaklı bunu yaşıyorsunuz? Böyle bir durumun içerisine çekildiniz. Bunu sorgulamanızda, anlamanızda fayda var. Ki şifalandırdığınız takdirde güzel olaylar size hemen gelecektir. Bunun yanı sıra paylaşılmadığım ilişkiler yaşıyorum olumlamasını yapabilirsiniz. Paylaşılmadığınız, değerli olduğunuzu hissettiğiniz bir süreci oluşturmaya başlamalısınız ki mutlu olabilirsiniz. Açalım bu şekildeydi. Size uyanları aldım, kabul ettim deyin lütfen. Uygun olmadığını düşündüklerinizi sisteme kaynağı sevgiyle iade edebilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.